Ashab-ı kiram efendilerimiz aralarındaki bazı ihtilafları, hatta bazen harp derecesine varmasını nasıl izah edebiliriz? Bundan bugünkü Müslümanların alacağı ders nedir? Bir arkadaşımız, dolayısıyla arz edeyim, ashab-ı kiram mevzuunda kendilerine soru sorulunca geçiştiriyorum dedi bana. Cevap vermediğini nakletti. Ben biraz farklı düşünüyorum. Hem onlar arasındaki ihtilafın günümüze bakan yönü, hem de o büyük zevat arasındaki ihtilafın bir kısım maksatlı kimseler tarafından serrişte edilmemesi için izah edilme ihtiyacı vardır. Ashab-ı kiram efendilerimiz bir hamlede zulmetten nura çıkmış ve nur içinde toplanmış, toparlanmış, her şeyi ayan beyan gören, çok aydın gören bir zümreydi. Her şeyi açık seçik görmeleri ve Efendimiz karşısında müsavi bir durumlarının olması, mahlukiyette ve ubudiyette herkes müsavidir. Kimse kimseye karşı onu kendisine kulluk yaptıracak kadar kendini büyük ve mütekebbir görmemesi lazım geldiği gibi, hiç kimse de bir başkasına kulluk yapacak kadar kendisini katiyen zelil görmemelidir. İşte bu, ashab-ı kiramın birbirlerine karşı, hatta Efendimiz'e karşı tavır ve vaziyetlerin ifadesiydi. Bir yönüyle bu meseleyi ifade ederken belki çok demokratti demek onlar uygun olur. Yaşadıkları asır bambaşkaydı onların. Ama ifade aczi içinde diyoruz ki, eğer onların birbirlerine karşı bakışına, altın üste, üstün alta bakışına, bugüne göre, bugünün telakkilerine göre bir ad koymak icap ederse onlara çok demokrat insanlardı demek belki atalarıyla uygun olur. Müsavat fevkalade ruhlarına girmişti ve kimseyi kendilerinden büyük görmedikleri için, kimseye hesap verme mecburiyetinde kendilerini görmedikleri için hak karşısında çok canlı ve hemen hesap soracak mahiyette ve susmayı akıllarının köşelerinden geçirmiyorlardı. Böyle değişik bir tavırları vardı. Onun için onlardaki bu tavır daha sonra ashab-ı kiram safları arasına iltihak eden yeni Müslümanlar, onların anlayışta bu seviyeye varmayış olmaları, ashab-ı kiram arasında daha sonra işte bazı şartların da inzimamıyla bir kısım kargaşaya sebebiyet verdi. Bunları belli şeylerde toparlayabiliriz. Birincisi, ashab efendilerimizin hak adına Efendimiz devrinde bile birbirlerinin bazı düşüncelerine karşı çıkmaları şeklinde. Mesela Ayşe validemiz Ebu Hüreyre'ye sen bunu nereden duydun, bu doğru değil, ben böyle duymadım demesi gibi itiraz etmesi. Hazreti Ali Efendimizin ashab-ı kiramdan yine Ebu Hüreyre gibi ve başkaları gibi bazı zevata itiraz etmeleri aralarında mahsursuz muhalefet olarak sayabiliriz. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e biat esnasında bilhassa Haşimilerin, daha sonra da Emevilerin bu işe itiraz etmeleri şeklinde bir muhalefet görüyoruz. Fakat ashabın uyanıklığı, baştaki halifenin müstesna keyfiyeti bu fitnenin de bastırılmasına vesile oldu. Herkes en sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e biat etmek suretiyle fitneye meydan vermediler. Üçüncü derecede Hazreti Osman Efendimiz'in hilafetinin sadri sanisi derler. İkinci bölümünde. Birinci bölümüne kimse itiraz etmez. O ilk 6-7 seneye. Fakat ikinci bölüme o devirde bazı itiraz sesleri yükselir. Emeviler kayrılıyor gibi. Emin olduğu, kendilerine itimat ettiği bazı zevatı, bazı kilit noktalara getirmiştir hilafetin selameti için. Bu o mübarek zatın içtihadıdır. Ama bazı yeni kimseler, bazen de bazı eskileri bu mevzuda ikna ederek bu mesele etrafında bir itiraz atmosferi meydana getirirler. Hazreti Osman Efendimiz'in son dönemlerine itiraz edilir ki ilk ciddi muhalefet de bununla başlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muhalefetleri görmüş ve Hazreti Osman Efendimiz'i de ikaz etmişti. Hilafetin terk edilmemesi lazım geldiği üzerinde ısrarla durmuş ve o da bu mevzuda dayanmıştı.
kendini hal etmesi teklifini getirdikleri zaman buyurdular ki ben Efendimizin huzurunda oturuyordum. Bana dediler ki ya Osman, Allah sana bir hilat giydirecek, halk onu çıkarmanı isteyecek, sakın çıkarma. Ben bunu hilafet sayıyorum, kabul ediyorum. Çıkarmayacağım, ben çıkaramayacağım bunu. Muhalifler de onun hilafetten kendisini azletmesini arzu ediyorlardı. Ve Hazreti Osman Efendimizin vefatıyla esas Hazreti Ömer Efendimizle başlayan fakat su yüzüne çıkma imkanını bulamayan fitne suyun yüzüne çıkma imkanını buluyordu. Belki Hazreti Osman Efendimiz, Ömer Efendimiz'deydi bu ama Hazreti Ömer'in yaptığı, ettiği, çattığı şeyler bir enkaz halinde dahi olsa kendinden sonra 6-7 sene, 8 sene sıhhatla Cemaat-i İslamiye'nin durumunun devamına vesile oldu. Hazreti Osman Efendimiz de ashab-ı kiram böyle ikinci yarayı alınca uzun zaman belli bir seviyede bu çalkalanma, o çırpıntı devam edip gitti. Ve sonra Hazreti Osman Efendimizin kanı döküldü ki Cenab-ı Hak o kanın dökülmesini ashab arasında daha sonraki devirlerde fitnenin sürüp gitmesine vesile kıldı. O bir zelleydi, ayak kaymasıydı, bazılarının günaha girmesiydi. Efendimizin köyünde, mübarek köyünde, nurlu köyünde böyle bir günah işlenmişti. Ve bu 1-2 asır ümmeti Muhammed'in çalkalanmasına sebebiyet verdi. 4. derecede ihtilaf Hazreti Ali Efendimiz devrinde zuhur etti. Bu ihtilafın bir bölümü Hazreti Muaviye'ye karşı, bir bölümü de ashab-ı kiramdan Ayşe, Talha, Zübeyir, valide ve efendilerimize karşıydı. Daha sonrakiler ise zaten tabi'in arasındaki ihtilaflardır. Talha, Zübeyir ve Ayşe efendilerimize karşı Hazreti Ali'nin karşı çıkması, onlar da haklı idiler. Ashab-ı kiram da içtihat etmişlerdi. Sadece hilafetin haysiyetini koruma, namusunu koruma içtihadıydı. Binaenaleyh Hazreti Ali hilafetin haysiyetini koruma mecburiyetindeydi. Eğer bu mevzuda kılıcını alıp onların karşısına çıkmasaydı, hilafeti ihmal etmiş olurdu. Allah karşısında mesul duruma düşerdi. Çünkü kendisine biat edilmişti. Öbürleri de bir kısım azgın kimselerin Hazreti Ali Efendimiz'i cebren böyle çıkarıp başa koyduklarını ve Hazreti Osman'ın katillerine hesap sorulmadığını, hatta etrafta estirilen bir kısım dedikodu ve güftügüye göre Hazreti Ali Efendimiz'in bu katilde parmağının olduğu gibi haşa o pak damenden çok uzak isnatlarda da bulunuyor, havayı bulandırıyorlardı. Ayşe validemiz gibi nezih, Zübeyir Efendimiz gibi nezih ve Talha Efendimiz gibi nezih kimseler Hazreti Ali'nin karşısına çıkmışlardı. Hazreti Talha Efendimiz orada şehit oldu. Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali'nin karşısına atını sürdü çıktı. Ve Hazreti Ali Efendimiz ona şöyle dedi, Zübeyir bir gün hatırlarsan Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk. Buyurdular ki Zübeyir bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın fakat o gün sen haksızsın. Kafasını biraz yokladı, düşündü, çok doğru dedi, kılıcını kınına soktu, ayrıldı. Az bir zaman sonra da birisi arkadan yetişti, elleri kuruyası birisi, şehit etti Hazreti Zübeyir'i. Hazreti Ali'den paye koparmak için huzuruna geldi. Safiye'nin oğlunu öldürdüm deyince, Hazreti Ali buyurdu ki ben bu kulaklarımla Resul-i Ekrem'den duydum. Buyurdular ki Safiye'nin oğlu Zübeyir'in katilini ben cehennemle tebşir ederim. Hakperest idiler, muhalefet olduğu zaman bile. Ayşe validemiz de oraya kadar gelmişti. Devesini sinirlediler, yattı yere, kardeşi gitti, hevdeşten dışarıya çıkardı. Ve gelirken kafasına dan diyen bir şey olmuştu Cemel vakasına. Uğradığı bir yerde köpek sesleri duymuştu. Efendimiz bir gün buyurmuşlardı ki ehli beytimden bir tanesi haksız olarak bir yere gittiğinde köpek seslerini duyacak orada. O da zaten orada hazırlanmıştı. Ve sonra Hazreti Ali'den helallik aldı, ayrıldı. Büyük idi yani oraya kadar geldikten sonra. Bu bir içtihat kavgasıydı. Mesele tebeyyün edince de bitmiş ve sulh olmuşlardı. Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Muaviye arasında olan meseleye gelince Emevilerle Haşimiler arasındaki bir şeydi.
Hz. Muaviye de kendisini haklı görüyordu. Hak Hz. Ali Efendimiz tarafındaydı. Ama o da kendisini haklı görüyordu. Hatta kendisini selahiyetli görüyordu. Ve elinde bir kısım karineleri de vardı. Efendimiz onu o havaliye vali tayin etmişti. 2,5 sene, 3 seneye yakın hilafet döneminde Hz. Ebu Bekir Efendimiz onu ipka buyurmuşlardı. Sen kal orada demişlerdi. Eyalet valisiydi. Hz. Ömer Efendimiz'in uzun seneler boyunca hilafeti esnasında hep orada vali olarak kalmıştı. Hz. Osman devrinde sadr-ı evvel herkes memnundu. O devirde de Hz. Muaviye vali olarak kalmıştı. Böyle bir kısım karineler de vardı. Kendisinin haklı olduğuna delalet eden şeyler de vardı. Ve bunlarla ben ona haşa aldanmış diyemem fakat Hz. Ali karşısında hakkı yoktu. Hak Hz. Ali tarafındaydı. Kendisini müdafaa ediyordu. Hz. Osman'ın katillerini istiyordu. Hz. Ali de bir ihtilal olmuştu. Bir anarşi hakimdi etrafta. Bunu bastırıncaya kadar, tam hükümete hakim kılacağı ana kadar katilleri teslim etmeye kendisini muktedir göremiyordu ve tarih şunu bize naklediyor. Bir gün katiller gelsin teslim edeceğim deyince 1000 tane insan musalla Hazreti Ali'nin kapısına dikildiler. Hepimiz katiliz dediler. Böyle bir atmosfer ve böyle bir hava içinde Hazreti Ali Efendimizin durumu çok müşkildi. Ama Şam'daki vali bunu göremiyordu. Göremedi de hayatının sonuna kadar. O Hazreti Ali Efendimiz'i İttiham ediyordu. Hz. Ali Efendimiz de diğerlerine karşı olduğu gibi halife tek bir elde olmalıdır diyordu. Bunun kavgasını veriyordu. Aralarında Sıffin vakası oldu. Ve orada anlaşacak, sulh olacaklardı ama İbn Sebe gibi Yahudilerin ve münafıkların oynadıkları oyun ve saf dil, sadece Kur'an'ın zahirini bilen, harevralı bir kısım haricilerin Hz. Ali Efendimiz'e ve Hz. Muaviye'ye karşı menfi tavırları ortalığı kattı karıştırdı ve aranın bozulmasına vesile oldu ve sonra da devam etti bu iş. Ben yanlış anlaşılmaması için kısaca bunu arz ettim. En mühim bir noktayı beyin yapıcı mürşid şöyle ifade ediyor. Bir veli, bir velinin makamını Allah bildirmezse bilmemesi, ashab-ı kiram arasındaki vakalar buna delalet eder diyor. Eğer veli, velinin makamını bilseydi, ashab efendilerimizin hepsi veliydi, birbirlerinin makamını bilirlerdi demektir bu. Ama Allah bildirmezse bilmezler. Allah neyi bildirirse onu bilirler. Bir zümre diyecektir ki, ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönül heyecanı ve aşkla ancak kurtarabiliriz. Bir başka zümre diyecektir ki, bunun yanı başında biz ümmeti Muhammed'i ancak aklı uyarmakla, tembihle kurtarabiliriz. Bir başkası da diyecek ki, günümüzün insanı gibi rasyonel olmakla ancak insanımızı kurtaracağız. Bir başkası da bunların hepsini cem edecek diyecektir ki, hayır, ümmeti Muhammed'in kurtarılışı, dirilmesi, tenbihi, uyarılması ancak aklın yanında kalbin yanında da hissin ve letaifin uyarılmasına bağlıdır. İnsanın aklında, ruhunda, kalbinde, hissinde, duygularında bir boşluk olduğu sürece o insanın gerçek mümin olmasına imkan yoktur diyecek. Ve herkes bu mevzuda içtihadına göre hareket edecektir. Belki bunların içinde bir tanesi en doğrudur, en güzeldir. Fakat diğerleri de güzeldir. Ve doğru olan şey de şudur, benim mesleğim en güzeldir demeli, en doğrudur demeli. Ama güzel ve doğru sadece benim mesleğimdir demek suretiyle başkalarının butlanını iddia etmemeli. Başkaları hepsi batıldır dememeli. Ashab efendilerimiz öyle yaptılar, öyle davrandılar ve zuhuru çok korkunç olabilecek, muhtemel bir kısım vakaları önlediler bu suretle. Ve ümit ederim inşallah cemaatimiz yani inanan insanlar topluluğu kendi içinde olgunlaştıkça iftiraka götürücü sebepler ve vesileler de kuvvetini kaybedecek ve hiç olmazsa akıl ve mantık planında anlaşmalara gidilecektir inşallah. Ama bir cemaat hak ve hakikat namına hakkın hatırı için bu nuansları bağışlasın, bunların muhakemesini yapmasın ve bunlarla mümin fertleri mahkum etmesin. Elzemdir bu. Tarih tekerrürden ibaret.
evvelki günkü ihtilaf dün de cereyan etmiştir. Dünkü ihtilaf bugün cereyan ediyor. Bugünkü yarın da cereyan edecektir. İnsanların bütününü bir çizgi üzerinde düşünmek saftillik olur. Bu işe ashab-ı kiram muvaffak olamadığı gibi ondan sonra eğimme-i müştehidin, eğimme-i din dahi muvaffak olamadılar. Ebu Hanife'nin yetiştiği devirdeydi. Havariç vardı, Nevasip vardı, Mutezile vardı, Cebriye vardı, Mürciye vardı ve kendisine de mürciye diyorlardı. O devirde bile mürciye diyorlardı. Müstesna kafalar, bir gecede kıldığı 2 rekatta Kur'an-ı Kerim'i bir defa hatmeden insanlar, bu müstesna dimalar, bu korkunç fitne fesadın önüne geçemediler, bunu önleyemediler. Bizim için hiç müyesser olmaz. Yalnız hani hakkın hatırını âli tutan bir cemaat olarak dövene elsiz, sövene dilsiz ve kırarlarsa gönülsüz davrandığımız takdirde fitnenin büyümemesine inşallah vesile oluruz.